San Francisco'da bir adam 3 ölümcül bıçak yarasıyla evinde bulundu. Biri boynunda, damarları kesiyordu. Biri göğsünde, kalbe yakındı. Diğeri ise karnındaydı. Ama işin en tuhaf yanı, dairenin kapısı içeriden kilitli duruyordu. Sürgüsü bile çekiliydi. Polis kayıtları olaya intihar diyordu. Ailesi ise bu kusursuzca gizlenmiş bir cinayet diye haykırıyordu. Bu videoda sizi adli tıp tarihinin en kafa karıştırıcı, en çelişkili vakalarından birinin tam merkezine, San Francisco'daki 462 Linden sokağına götüreceğiz. Her kanıt parçası, aklınızdaki her teoriyi saniyeler içinde yıkıp yeniden kuracak. Bu, Hugues de la Plaza'nın çözülemeyen vakası. Videonun sonunda kendinize şu soruyu soracaksınız. Gerçek, kilitli bir kapının arkasında ne kadar süre saklanabilirdi? Lumenigma Project'e hoş geldiniz. İyi seyirler. Takvimler 2 Haziran 2007 sabahını gösteriyordu. San Francisco polisi, bir ihbar üzerine geldiği apartman dairesinin önündeki izleri görünce bir şeylerin çok yanlış olduğunu anladı. Kapıyı çaldılar ama ses yoktu. Arka pencereden baktıklarında içeride daha fazla işaret gördüler ve arka kapıyı kırarak içeri girdiler. Karşılaştıkları manzara deneyimli dedektifleri bile şaşkına çevirdi. Yerde yatan kişi, 36 yaşındaki başarılı ses mühendisi Hugues de la Plaza'ydı. Fransız ve Amerikan vatandaşı, karizmatik, hayat dolu bir adamdı. Ama bedeni, vahşi bir saldırının sessiz tanığı gibi duruyordu. Üzerinde 3 derin bıçak yarası vardı. Ancak bu vakayı tarihe geçiren şey, yaraların kendisi değildi. Onu bir kilitli oda gizemi yapan şey, olay yerinin kendisiydi. Hem ön hem de arka kapı içeriden kilitlenmiş halde bulundu. Zorla girildiğine dair en ufak bir iz yoktu. Kırık bir pencere, zorlanmış bir kilit. Hiçbir şey. Bu durum polisin aklına tek bir senaryo getirdi. İntihar. İşte vakadaki temel çatışma tam burada başladı. Bir yanda San Francisco Polis Departmanı'nın kilitli kapıya dayanarak oluşturduğu tuhaf bir intihar teorisi. Diğer yanda ise ailesinin, arkadaşlarının ve daha sonra davaya dahil olan onlarca uzmanın bu bir cinayet diye haykıran sarsılmaz inancı vardı. Polisin teorisine göre Hugues, bilinmeyen bir nedenle girdiği bir buhran sonucu kendini 3 kez bıçakladı. Ardından kapıları kilitleyip ölmeyi bekledi. Kulağa ne kadar tuhaf gelse de kilitli odanın mantıksal açıklaması bu gibiydi. Ama madalyonun diğer yüzü kanıtlarla doluydu. Hugues'un psikolojik profili intihar teorisiyle tamamen çelişiyordu. O, depresyonda olan biri değildi. Aksine olaydan sadece birkaç saat önce iş yerinde aldığı büyük terfiyi arkadaşlarıyla kutluyordu. Görgü tanıkları onu mutlu, gülen, hayat dolu, klasik Hugues olarak tanımladı. Geleceğe dair planları vardı. Ertesi gün için bir motosiklet gezisi ayarladı. Hatta Arjantin'den ev bakıyordu. İntihar edecek bir adamın son saatleri böyle mi görünürdü? San Francisco polislerinin soruşturması en başından itibaren bir doğrulama ön yargısıyla şekillendi. Yani ne oldu diye sormak yerine kilitli oda senaryosuna uyan bir teori inşa etmeye çalıştılar. Kurbanın psikolojisi kanıtlarla uyuşmuyor mu? Önemli değildi. Onlar için cevap kapının arkasındaydı. Peki, Hugues de la Plaza'nın son 24 saati bize ne anlattı? O gece 462 Linden sokağındaki o kilitli dairede gerçekte neler yaşandı? Şimdi zamanı geri sarıyor ve Hugues'un son adımlarını takip ediyoruz. Çünkü cevaplar o adımların bıraktığı izlerde gizliydi. Hugues'un son günü her zamanki gibi sıradan başladı. Arkadaşıyla öğle yemeği yedi, bilardo oynadı. Akşam bir kadınla buluştu. Buluşma çok iyi gitmese de dostça ayrıldılar. Asıl kutlama gece 10.30 sularında Underground SF isimli gece kulübünde başladı. Arkadaşları Leapfrog şirketindeki terfisini kutlamak için oradaydı. Onu son kez canlı gören tanıkların ifadesi netti. Hugues mutluydu, viski içiyordu, etrafıyla şakalaşıyordu. Bu intihar eğiliminde olan bir ruh hali değildi. Gecenin ilerleyen saatlerinde, saatler 2'ye yaklaşırken Hugues kulüpten yalnız ayrıldı. Ama ayrılmadan önce arkadaşı Neil Zarama'yla ertesi günkü motosiklet gezisinin planını netleştirdi. Hatta şakayla karışık yatacak bir kadın bulmaya gittiğini söyledi. Saat 2.06.
Bir güvenlik kamerası, Hughes olduğuna inanılan bulanık bir silüeti dairesine doğru yalnız yürürken kaydetti. Bu onun hayattaki son görüntüsüydü. Saat 2:08. Cep telefonundan bir erkek arkadaşını aradı. Bildirildiğine göre bir çifte randevu ayarlamaya çalışıyordu ama saatin geç olması nedeniyle reddedildi. Bu arama önemliydi. Çünkü yalnız kalmak isteyen değil, sosyalleşmeye devam etmek isteyen birini gösteriyordu. Saat 2:14. Evine vardı ve bilgisayarını açtı. İnternet geçmişi, soruşturmanın seyrini değiştirebilecek bir detayı ortaya çıkardı. Ziyaret ettiği 134 web sitesinin 128'i cinsel içerikliydi. Ayrıca Craigslist'te de gezinmişti. Bu aktivite, ters giden bir buluşma teorisinin merkezine oturacaktı. Ve sonra sessizlik. Saat 2:38'de bilgisayar aktivitesi aniden durdu. Tam o anda yan komşu Orion Denley hayatı boyunca unutamayacağı sesler duydu. Önce duvarını sarsan yüksek şiddette bir darbe sesi. Ardından Hughes'un kapısının 2 kez açılıp kapanması. Merdivenlerden aşağı koşan ayak sesleri. Kapının 3. kez açılıp kapanması. Daha fazla ayak sesi ve bir darbe sesi daha. Bu sesler o kilitli odanın içindeki son anların işitsel tanıklığıydı. O odada Hughes yalnız değildi. Sabah olduğunda ise polis o kilitli kapıyı kırıp içeri girdi ve çelişkilerle dolu bir olay yeriyle karşılaştı. Polisin intihar teorisinin temel direği kilitli kapıydı. Ama bu direği temelinden sarsan bir kanıt vardı. Dairenin dışındaki kan izleri. Evet, yanlış duymadınız. Dairenin ortak kullanılan sundurmasında, giriş basamaklarında ve en önemlisi dış kapı kolunda kan vardı. Bu, basit bir intihar senaryosunu imkansız kılıyordu. Standart bir intihar, tek ve kapalı bir mekanda gerçekleşirdi. Dışarıdaki izler, kan kaybeden birinin dairenin dış dünyasıyla etkileşime girdiğini kanıtlıyordu. Bu durum akla 2 senaryo getiriyordu. A. Hughes dışarıda saldırıya uğramış, yaralı halde içeri kaçmayı başarmış ve kapıyı arkasından kilitlemişti. B. İçeride kendini bıçaklamış, bilinmeyen bir nedenle kanlar içinde dışarı çıkmış ve sonra tekrar içeri girip kapıyı kilitlemişti. İkinci senaryo hayatın olağan akışına aykırı ve mantıksızdı. Ama ilk senaryo, komşunun duyduğu kapı sesleri ve koşuşturmacayla mükemmel bir şekilde örtüşüyordu. Dışarıdaki kan izleri saldırının başlama noktasını dairenin eşiğine taşıyordu. İçerideki manzarada bir o kadar kafa karıştırıcıydı. Oturma odasında devrilmiş bir televizyon ve kırık bir şarap kadehi vardı. Bu, polisin boğuşma izi yok şeklindeki ilk raporuyla çelişen net bir mücadele işaretiydi. Tezgahın üzerinde eve geldikten sonra hazırladığı anlaşılan bezelye ve pilavdan oluşan bir tabak duruyordu. Bu da intihar etmeyi planlayan birinin yapacağı son şey olamazdı. Cüzdanı, parası, kredi kartları hepsi yerli yerindeydi. Yani motivasyon soygun değildi. Olay yeri birbiriyle savaşan 2 hikaye anlatıyordu. Kilitli kapı intihar diye bağırırken dışarıdaki kan, devrilmiş TV ve kurbanın son eylemleri cinayet diye fısıldıyordu. Peki gerçeği bize kim söyleyecekti? Belki de en iyi tanık kurbanın bedeniydi. Olay yeri ne kadar çelişkili olsa da otopsi raporları genellikle daha net bir tablo çizerdi. Hughes de la Plaza'nın bedeni, saldırının acımasızlığını ve son anlarında neler yaşadığını gözler önüne serdi. Vücudunda tam 3 bıçak yarası vardı. Biri boynunun sol tarafındaydı ve ana damarları kestiği için en ölümcül olanıydı. Adli tıbba göre bu yara en fazla 1 ila 2 dakika içinde ölüme yol açardı. Bu kısacık zaman dilimi kritik bir soruyu yanıtladı. Madem saldırıya uğradı, neden 911'i aramadı? Cevap basitti. Zamanı yoktu. Şok, acı ve hızlı kan kaybı yaşayan birinin o 1-2 dakika içinde telefon bulup yardım istemesi neredeyse imkansızdı. O son dakikalarını muhtemelen saldırganından korunmak için kapıyı kilitlemeye çalışarak harcadı. Otopsi sadece bıçak yaralarını değil, aynı zamanda başında ve vücudunda çok sayıda morluk ve sıyrık olduğunu da belgeledi. Bunlar şiddetli bir boğuşma yaşandığının fiziksel kanıtlarıydı. Peki ya toksikoloji? Polisin ilk teorilerinden biri, Hughes'un belki de uyuşturucu etkisinde olduğu ve bu yüzden kendine zarar verdiği yönündeydi.
Ancak toksikoloji raporu bu teoriyi yerle bir etti. Kanında yasal sınırın biraz üzerinde alkol vardı. Ama bu onu hareketsiz bırakacak bir seviye değildi. Daha da önemlisi, vücudunda hiçbir yasaklı maddeye rastlanmadı. Ancak bedenin anlattığı hikayenin en önemli iki detayı mikroskobik kanıtlardı. Birincisi, Hughes'un elindeki saç telleriydi. Sol elinin parmaklarındaki kana yapışmış halde yaklaşık 10 adet kıvırcık, siyah saç teli bulundu. Bu saçlar, boğuşma sırasında saldırganını yakaladığına, ondan bir iz kopardığına işaret ediyor olabilirdi. İkincisi ise belki de vakanın en somut, en sarsıcı kanıtıydı. Kırık bir kol saati. Hughes'un cesedinin altında bulunan bu saat, yaşanan mücadelenin şiddetini gösterdi. Ama asıl bomba yıllar sonra ortaya çıktı. Ailenin talebiyle başlatılan Fransız soruşturması, bu saatin kordonunda kimliği belirsiz bir kişiye ait yabancı bir DNA profili tespit etti. Odada Hughes'tan başka birinin daha olduğunun biyolojik kanıtı o saatin üzerinde duruyordu. Tüm bu kanıtlara rağmen San Francisco Polis Departmanı intihar teorisine saplanıp kaldı. Hatta bu teoriyi ayakta tutabilmek için akıl almaz bir hipotez geliştirdiler. Yıkanmış bıçak hipotezi. Olay yerindeki en büyük boşluk ortada kanlı bir cinayet aleti olmamasıydı. Eğer bu bir intiharsa bıçak nerede olmalıydı? Cesedin yanında. Ama orada değildi. Polis mutfak lavabosunda temiz bir bıçak buldu ve bu durumu açıklamak için şu senaryoyu yazdılar. Hughes kendini 3 kez ölümcül şekilde bıçakladıktan sonra 1 ila 2 dakika içinde öleceğini bilmesine rağmen mutfağa yürüdü. Bıçağı titizlikle kanından arındırıp temizledi, lavaboya bıraktı ve sonra ölmek için tekrar oturma odasına döndü. Bu teori birçok uzmana göre çok saçmaydı. Bıçak üzerinde yapılan testlerde kan izi bulunamadı. Sadece domates kesiği izleri vardı. Baş müfettiş Antonio Casillas'ın bu teoriye ne kadar bağlı olduğu, kurbanın babasına söylediği iddia edilen şu cümleyle özetlendi. Bu suçu itiraf eden birini görene kadar ben bunu bir intihar olarak kabul edeceğim. Bu, gerçeği arayan bir polisin değil, kendi teorisini savunan birinin sözleriydi. Sonuç olarak San Francisco Adli Tıp Kurumu, kimseyi tam olarak tatmin etmeyen bir karar verdi. Ölüm nedeni belirsiz olarak kayıtlara geçti. Cinayet göz ardı edilemezdi. Ama olay yeri intiharla da tutarsız değildi. Bu karar vakanın üzerine bir belirsizlik şalı örttü ve onu yıllarca çözümsüz bir dosya olarak bıraktı. Ancak Hughes'un ailesinin pes etmeye niyeti yoktu. Onlar için savaş yeni başlıyordu ve bu savaş okyanusun ötesinden Fransa'dan gelen bir ekiple uluslararası bir boyut kazanacaktı. San Francisco polisinin vakayı belirsiz diyerek rafa kaldırması De La Plaza ailesi için bir son değil, bir başlangıç oldu. Babası François ve annesi Mireille, oğullarının anısını canlı tutmak ve katilini bulmak için kendi savaşlarını başlattılar. Özel dedektifler tuttular, basın toplantıları düzenlediler ve katil hakkında bilgi getirene $100.000 bir ödül koydular. En büyük adımları ise Hughes'un çifte vatandaşlığından doğan yasal bir hakkı kullanmak oldu. Fransız hükümetine başvurdular ve kendi soruşturmalarını başlatmalarını talep ettiler. Fransız ulusal polisi bu talebi kabul etti ve kendi adli tıp uzmanlarını görevlendirdi. Kanıtları yeniden incelediler ve ortaya 2000 sayfalık dev bir rapor çıkardılar. Sonuçları San Francisco polisinin bulgularıyla taban tabana zıttı ve tek bir kelimeyle özetleniyordu. Cinayet. Fransız soruşturmasının bulguları kesindi. Saldırı muhtemelen dairenin dışında Sundurma'da başlamıştı. Karın bölgesindeki yaranın açısı, bir insanın bu yarayı kendi kendine açmasını imkansız kılıyordu. Kolundaki bir morluk, San Francisco polisinin gözden kaçırdığı bir savunma yarasıydı. Ve en önemlisi, kırık kol saatinin üzerindeki yabancı DNA'yı onlar keşfetmişti. Ama şoklar bununla bitmedi. Yıllar sonra 48 Saatlik Gizem adlı bir televizyon programı San Francisco Polis Departmanı'nın aslında vakayı kendisinin de bağımsız bir uzmana incelettiğini ortaya çıkardı. Dr. Michael Ferenc adlı bu uzmanın hazırladığı rapor da aynı sonuca vardı. Hugues de la Plaza'nın ölümü açıkça bir cinayetti.
yani San Francisco polisinin elinde kendi teorilerini çürüten en az 2 uzman raporu daha vardı. Ama resmi karar hiç değişmedi. Peki eğer bu bir cinayetse tam senaryo neydi? Kim, neden Hughes'u öldürmüştü? İşte masadaki en güçlü hipotezler şunlardı. Hipotez 1, tutku suçu. Hughes, arkadaşları tarafından çapkın biri olarak tanımlanıyordu. Belki de kıskanç bir partner veya eş tarafından işlenmiş bir cinayetti. Ancak ortada bilinen bir düşmanı veya çatışma yaşadığı belirli bir kişi yoktu. Hipotez 2, fırsatçı saldırı. Belki de evine yürürken bir gaspçının saldırısına uğramıştı. Ancak bu teori, değerli eşyalarının çalınmamış olmasıyla ve saldırının eve vardıktan yaklaşık 30 dakika sonra gerçekleşmesiyle zayıflıyordu. Ve hipotez 3, ters giden bir anlaşma. Bu en güçlü ve en mantıklı teori olarak öne çıkıyordu. Hughes'un ölmeden hemen önce Craigslist'te ve cinsel içerikli sitelerde gezinmesi, bir kadın bulmaya gidiyorum demesi ve komşunun gece yarısı kapıya birinin geldiğini duyması, eve bir seks işçisi çağırmış olabileceğini düşündürüyordu. Belki de ödeme veya hizmet konusunda çıkan bir tartışma, kapının eşiğinde şiddete dönüşmüştü. Bir diğer alt teori ise yasaklı madde anlaşmasıydı. Hughes'un ara sıra yasaklı madde kullandığı ve o gece nereden bulabileceğini sorduğu iddia ediliyordu. Belki de evine bir satıcı çağırdı ve anlaşma ölümle sonuçlandı. Bu iki senaryo, gece yarısı kapıda neden bir yabancı olduğunu, şiddet için bir motivasyonu ve Hughes'un yasa dışı bir durum içinde bulunduğundan polisi arayamadığını açıklıyordu. Videonun başında sorduğumuz soruya geri dönelim. Bir insan kendini 3 kez bıçaklayıp kapıyı kilitleyebilir miydi? Tüm bu kanıtlar ışığında cevap netleşiyordu. Hayır. Asıl soru şuydu. Katil, kurbanının son bir hamleyle kapıyı kilitleyeceğini ve ardında bir kilitli oda gizemi bırakacağını hesaba katmış mıydı? Bugün Hughes de la Plaza vakası hala resmi olarak belirsiz statüsünde ve ardında bir dizi kritik, cevapsız soru bırakıyor. O kırık saatin üzerindeki DNA kime aitti? Bu profil bir veri tabanında aratıldı mı? Hughes'un elindeki o kıvırcık siyah saçlar kimindi? Ve en önemlisi, 2 farklı ülkenin uzmanları cinayet derken San Francisco'daki resmi karar neden hiç değiştirilmedi? Hughes de la Plaza'nın hikayesi, bir soruşturmadaki ilk adımın bazen adalete giden yolu tamamen kapatabileceğinin çok trajik bir örneği. Gerçeğin ne olduğu neredeyse kesin gibi. Ama adaletin yerini bulması için en önemli sorular hala karanlıkta. Kim ve neden? Bu gizemli vaka hakkındaki düşüncelerinizi ve teorilerinizi lütfen yorumlarda bizimle paylaşın. Sizce o gece 462 Linden Sokağı'nda neler yaşandı? Benzer çözülemeyen vakaları incelediğimiz diğer videolarımıza göz atmayı unutmayın. Lumenigma Project'in karanlık koridorlarında yeni hikayeleri birlikte keşfetmek için kanalımıza abone olun, bu videoyu beğenin ve paylaşın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Işıkları kapatın. Çünkü bazı gerçekler sadece karanlıkta fısıldanır. Hoşça kalın.